Cartagena şehrinin en turistik, en tarihi bölgesi. O gelen korsanlardan korunabilmek için bu arkamda görmüş olduğunuz kaleyi yapıyorlar. Ha bak gene geldi. Sinyalci 1, sinyalci 2 olduğu bir yerdi. Ama şu anda kaldırmışlar ki insanlar rahat rahat manzaraya bakıyor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kolombiya, Cartagena'dan sizi selamlıyorum. Arkamda buranın en turistik yeri Saat Kulesi var. Burası Özgürlük Meydanı. Şimdi sizi City Bus, yani Cartagena şehrinin bütün güzel turistik yerlerini görebileceğimiz bir otobüs turuna çıkaracağım. Etrafında gördüğünüz üzere her yer seyyar satıcı. Bu videoyu çekerken bile 40 tane adam geldi. Hazırsanız City Bus'a, şehir turuna başlayalım. Saat Kulesi'ni gündüz gözüyle şöyle bir görün istedim. Burası Cartagena şehrinin en turistik, en tarihi bölgesi. Şunlar görmüş olduklarınız hepsi seyyar satıcı. Üst tarafları da bar, kafe, restoran. Kolombiya nasıl bir yer? Daha önce Meksika'ya gittim, Avrupa turu yaptım, Amerika'da yaşıyorum ama Kolombiya kadar böyle insana yapışan seyyar satıcıların olduğu, kapkaççı görünümlü tiplerin olduğu bir yer ben ilk defa görüyorum. Yolda yürüyorsunuz, 20 tane seyyar satıcı geliyor. Herhalde elimizden yüzümüzden Kolombiyalı olmadığımız belli. Bu yüzden diye düşünüyorum. Arkamda gördüğünüz üzere bir adet polis var. Gece vakti burası full polis kaynıyor. Birazdan City Bus'a, yani otobüs turuna bineceğiz. Bütün dünyadaki şehirlerde olan bir şey. Daha önce Amsterdam'da bindim, İstanbul'da bindim. Fiyatını merak eden arkadaşlar olursa 60.000 peso, yaklaşık olarak 15 Amerikan doları yapıyor. Bakınız bu abla turun rehberlerinden. You will be famous. Dostlar şimdi otobüse binmeye doğru gidiyoruz. Ha bak gene geldi. Sinyalci 1, sinyalci 2. Her gören sinyal çekiyor abi, bu nedir ya? Dostlar bu kadar tehlikeli bir ülkede sizin için video çekiyorum. Videoya bir like'ı esirgemeyin. Otobüsümüz geldi. Güney Amerika ezgileriyle. Aç abi kapıyı, binelim. Oturduk. Bak burada bile parmaklık var ya lan. Geldik Cartagena'nın kalesine. Kalenin içine doğru gidiyoruz. Bu kalenin biraz hikayesinden bahsetmek istiyorum. 1500'lü 1600'lü yıllarda İspanyollar tekrardan bir ticaret yolu bulabilmek için Hindistan'a gidiyorlar. Bilirsiniz, tarih derslerinde anlatmışlardı. O zamanki İspanyollar, yani bildiğiniz aslında korsanlar, ne yapıyorlar? Cartagena'ya geliyorlar. Hindistan sanaraktan Cartagena'ya geliyorlar. Ve devamında fark ediyorlar ki bu şehir tam denizin dibinde, yağmur yağıyor, sel geliyor ve aslında başka bir sürü daha korsan geliyor. Korsanlardan korunabilmek için bu arkamda görmüş olduğunuz kaleyi yapıyorlar. Yani bildiğiniz aslında adamlar korsan ama diğer korsanları istemiyorlar. Bu kaleyi yaptıkları yetmiyor, bir de yaklaşık 11 kilometre sur örüyorlar. Bu 11 kilometre surun şu anda yaklaşık 9 kilometresi hala ayaktaymış. Peki 2 kilometresi de ne oldu abi diye soracak olursanız, o 2 kilometreyi belediye başkanı yaklaşık 15 sene önce yıkmış. Neden yıkmış? Rant için yıkmış. O yıkılan yerlere gökdelen yapmışlar. Hani şu bakın gökdelenler var ya, onlar hep surların olduğu yere yapılmış. Aslında baktığınız zaman bu rant işi sadece bizim ülkemizde olan bir iş değil. Adamlar 600-700 senelik malı yıkmışlar, gökdelen koymuşlar. Bu kale 600-700 senelik. Düşününce bizim tarihimizle yakından uzaktan alakası bile yok. Bizim tarihimiz Ayasofya Camisi, Bizanslardan 2000 senelik, 2500 senelik, Kız Kulesi, milattan önce 200 senesinde yapılmış. Şu anda 2200 senelik. Şimdi hep beraber bu kaleyi gezeceğiz. Bütün tırnakçılar dışarıda kaldı. Bakın, gelenlere bildiğin sivrisineğin insanın bacağına yapışması gibi, bir karıncanın şeker gördüğü anda atlaması gibi yapışıyorlar. Video çekeceğim diye turu kaçırdım. Şimdi onları yakalamaya gidiyorum. Bak burada da seyyar satıcılar var. Ama bunlar böyle böcek gibi yapışmıyorlar, affedersin. Kaleye çıkmaya devam ediyoruz. Orada da Kolombiya bayrağı. Bu kalenin yokuşlarını da çok dik yapmışlar. Malum savunma amaçlı yapılan bir yapı olduğu için buradan insanların, işgalcilerin çıkmasını olabildiğince engellemek istiyorlar. Size şöyle göstereyim ne kadar dik olduğunu. İlk yokuşu çıktık.
görüntümüz, manzaramız. Gecekondu. Gecekondu manzarası. Bir tarafta milyonerler, bir tarafta sıvası bile olmayan evler. Welcome to Colombia. Kalenin tam tepesine çıktık sayılır. Yaklaşık bir 15 dakika yürüdük. Tur rehberimiz şu anda İspanyolca anlatıyor. Kalenin giriş kapıları. Bunları özellikle dikkat ederseniz kısa yapmışlar, küçük yapmışlar. Yani muhtemelen 1.60 civarı yapmışlar. Ben buradan geçersem kafama vururum. Neden küçük yaptıkları konusuna gelirsek. Burayı işgal eden İspanyolların rakipleri kimler? Düşününce o zamanki Hollandalılar, Almanlar, Fransızlar, İngilizler. Düşünün abi, onların boyu 1.80, 1.85, 1.90. Özellikle bunları küçük yapmışlar ki o uzun insanlar gelince kafasını eğsin, böyle zorlanarak yürüsünler. İspanyollar bu şekilde kaleyi daha kolay savunmuşlar. Çok akıllılar. Acaba merak ediyorum, o zamanki kızlara da boy takıntısı var mıydı? O kısa kapılardan birinden geçiyoruz. Tabii adamın anlattığına göre şu anda bu kapılar yaklaşık bir 15-20 santim büyütülmüş. İnsanlar geçerken kafasını vurmasın diye. Bir de şey sordu, içeri girerken klostrofobisi olan var mı? Kapalı yer korkusu olan var mı? Çünkü bu tüneller çok karanlıkmış. Gene savunma amaçlı yapılmış bir olay. Bakalım hep beraber görelim. Gerçekten nefessiz bir yer. Havasız. Aman abi bizi de korkutma. Bak bu bizim tur rehberi kızları korkutuyor. Saklanmış buralara. Ürgüp göremeye benziyor değil mi? Onlar da böyle ufak ufak tüneller açmışlar. Sonunda gün ışığına çıktık. Adamlar yapmış ya. Gene sıvasız evler. Bir Kolombiya klasiği. 5 minutes? Okay. 5 dakikanız var dedi. Çıkalım hep beraber ne varmış görelim. Kalenin tam tepesindeyiz şu anda. Kolombiya bayrağı dalgalanıyor. Bakın düşününce kaleyi tam denizin dibine yapmışlar. Niye? Çünkü düşman denizden gelecek. Gelen düşmana topla, mermiyle savunmak gerekiyor. Çok stratejik bir yere yapmışlar. Abim nevaleyi çıkardı, orada kendini hazırlıyor tabii ya. Benim garibime giden bir şey, bakın kalenin üstündeyim. Yani şuradan insan bir bariyer koyar, çit çeker. Çoluk çocuk var. Vallahi düşer, kafasını başını yarar. Belli olmaz ama adamlar koymamışlar. Neyse, belki bir bildikleri vardır. Biz ne diyek, biz turistiz. Geldim, yedim, içtim, gördüm, bu kadar. Bir de şuraya çıkalım mı? Ne varmış burada? Kalenin devamı işte. Şuradan bombalamasyon. Aa, burası bizim geldiğimiz yer he. Bak az önce bahsettiğim kapı, diğer kapı. Bir başın dönse selanı okurlar, öyle bir yer yani. Tam kule kısmına doğru yol alıyoruz. Gene aynı mantıkla iş yapmışlar. Ufak bir kapı. Tam kuleden kalenin görüntüsü. Bu içerisi de eskiden buranın yöneticilerinin, krallarının yaşadığı yermiş. Fakat şu anda hediyelik eşya dükkanı olarak kullanıyorlar. Evet, şimdi de gelelim güzel bir deniz manzarası. Muhtemelen burası da evvelden topların olduğu bir yerdi. Ama şu anda kaldırmışlar ki insanlar rahat rahat manzaraya bakabilsin diye. Evet, buraya o büyük topları koyuyorlar. Denizden gelen bütün tehlikeleri engelleyebilmek için. Kale turumuz bitti, dışarı çıktık. Otobüsümüz de bu. Nasıl? Tatlı bir otobüs yapmışlar. Eski Amerikan tırlarından kesmişler. Dostlar, bugün hep beraber Cartagena şehrini gezdik. Olabildiğince size ortalığı gösterdim. Kaleye gittik, şehir merkezini gezdik. Tarihinden olabildiğince bahsettim. Lütfen videoma bir like atmayı unutmayın. Aşağı güzel bir yorumunuzu bekliyorum. Bakın, bu kadar itin kopuğun olduğu alanda bile size video çekiyorum. Bildirim zilini açın, kanalıma abone olun. Peace out.